Bu videoda dinleyeceğiniz bilgiler ilacın prospektüsünden faydalanarak hazırlanmıştır. Video sizin için faydalı olursa destek için videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın. Sinir sistemi ilaçları grubunda yer alan Beteserk, 8, 16 ve 24 mg'lık 20, 30 veya 100 tablet içeren karton ambalajlarda sunulmaktadır. Beteserk film tabletin etken maddesi beta-histin dihidroklorürdür. Beteserk nedir, ne için kullanılır? Beteserk'in etken maddesi olan beta-histin, iç kulaktaki denge organlarının düzenlenmesine yardımcı olan bir histamin analoğudur. Bu ilaç genellikle Meniere hastalığı gibi iç kulakla ilgili denge sorunlarına karşı kullanılır. Meniere hastalığı, iç kulaktaki sıvı dengesizlikleri nedeniyle baş dönmesi, kulak çınlaması ve işitme kaybı gibi semptomlara yol açan bir durumdur. Beteserk, bu tür semptomları hafifletmek ve dengeyi düzenlemek amacıyla reçete edilebilir. Beteserk film tablet nasıl kullanılır? Doktorunuz bu ilacı size nasıl reçete ettiyse ilacı o şekilde kullanmanız tavsiye edilmektedir. Beteserk'in dozajı, bireyin sağlık durumuna ve semptomlara bağlı olarak değişebilir. Beteserk'in yetişkinler için önerilen dozu, günde 3 defa olmak üzere 1 ila 2 tablettir. Beteserk'in günde 48 mg'dan fazla kullanılması önerilmez. Doktorunuz ayrı bir tavsiyede bulunmadıkça, Beteserk film tablet, öğün arasında veya yemekten kısa bir süre sonra yeterli miktarda suyla alınmalıdır. Tedaviye vereceğiniz cevaba göre doktorunuz ilacın dozunu ayarlayacaktır. Hastalığınızdaki iyileşme sadece birkaç haftalık tedavi sonrasında gözlenebildiği gibi, en iyi sonuçlar bazen tedavinizin birkaç ayından sonra elde edilebilir. Tedavinize erken dönemde başlanması durumunda, hastalığın ilerlemesinin ve hastalığın daha ileri dönemlerinde oluşan işitme kaybının önlendiğine dair bulgular mevcuttur. Beteserk film tableti kullanmadan önce bilinmesi gereken hususlar şunlardır. İlacın etken maddesine veya ilacın herhangi bir bileşenine karşı duyarlılığınız varsa bu ilacı kullanmanız önerilmez. Eğer sizde adrenal bezlerin tümöral oluşumu, bronşiyal astım veya midede ülser hikayeniz varsa bu ilacı kullanırken tedaviniz esnasında dikkatli olmanız ve doktorunuzun talimatlarına dikkatle uymanız gerekmektedir. Doktorunuz tarafından söylenmedikçe Beteserk film tableti hamilelik ve emzirme dönemlerinde kullanmayınız. Beteserk film tabletin kullanımıyla oluşabilecek olası yan etkiler ise şunlardır. İlacın kullanımıyla çok nadir olarak deride aşırı duyarlılık reaksiyonları, özellikle deride döküntü, kaşıntı, kurdeşen rapor edilmiştir. Bazı vakalarda ise hafif derecede mide şikayetleri gözlenmiştir. Bu şikayetler doz azaltımı veya ilacın yemek sırasında alınması ile kaybolabilir. Bu yan etkiler Beteserk'in hafif yan etkileridir ve çok nadir olarak görülür. Bu video sizin için faydalı olduysa destek için videoyu beğenip kanala abone olun. İlaç kullanımı ile alakalı görüşlerinizi ve deneyimlerinizi yorum bölümünde paylaşın. Sağlıklı günler dilerim.